Telemol Creative'den herkese merhaba. Bugün bir dans sınıfındayız. Karşımızda hocamız var ve bize salsa öğretecek. Peki önce bize ne söyleyecek? Salsa 3 adımı olan bir danstır. 1, 2, 3 gibi. Bunu öğrenmeden salsayı öğrenmenin imkanı yoktur. O yüzden bir işi aslında tam olarak bilmenin bir yolu onun bütün adımlarına hakim olmayı gerektirir. Yani bir iplikten bir kumaşa geçebiliyorsak bunu ancak çok iyi bildiğimiz için yapabiliyoruz. Ve bu yüzden de daha önceki videoda bahsettiğim kumaş aşkı manasının altı çok da boş değil. Neden? Çünkü bu iplikten o kumaşlara giden yoldaki emek, o aşkı doğuran şey. Yani insan bir manada emeğini sever. Onu aynı salsa adımları gibi adım adım işler. Çocuğunuz onu büyütürken ona verdiğiniz emeğinizi düşünün. Yani herhangi bir iş yapıyor olabilirsiniz. Takı tasarlıyor olabilirsiniz. Kıyafet üretiyor olabilirsiniz, perde üretiyor olabilirsiniz, dekorasyon yapıyor olabilirsiniz, iç mimar olabilirsiniz. Ancak onun bütün adımlarını bildiğinizde, onun logosundan sonuna kadar emek verdiğinizde onu çok seviyor olursunuz. O yüzden bu slogan bizim için çok şey manasına geliyor. Şimdi bu sloganla başladık. Bizim bu aşık olduğumuz kumaşlardan birazcık daha bahsetmeye devam edelim. O aşık olduğunuz kumaşlardan sizin de çıkmasını heyecanla beklediğiniz Tatina'dan bahsedelim mesela. Tatina'nın bu güzel saten, mat saten üzerine parlak olarak işlenmiş nakış dokusu bizim için çok emek verilmiş bir doku ve o yüzden de çokça sevdiğimiz bir doku. Ve aynı zamanda bunun mavi tonuyla o üzerindeki vizonun uyumu yine emek isteyen konulardan bir tanesi. Çünkü hiç düşündünüz mü mavi? Mavi ile vizon yapalım. Mavinin kaç tonu var? Vizonun kaç tonu var? Bunları bir araya getirince nasıl duracaklar? Yani biz bir tabir kullanırız. Daha doğrusu halacığım bir tabir kullanır genelde. Renkler öpüşüyor mu? Şimdi bunu bilmeyen bazen der ki, ne demek bu? Yani nasıl bir öpüşme olabilir ki iki renk arasında? Bir şeye bakarsınız, aa ne güzel olmuş dersiniz. Başka bir şeye bakarsınız, ya bir şey var, neden beni çekmiyor dersiniz. O işte neden beni çekmiyor dediğiniz şey aslında renklerin öpüşmemesi olayıdır. Yani bu mavinin tonuyla bu vizonun tonunun öpüşmesi gerekiyor. Bunların alt renklerinin aynı olması gerekiyor ki siz onu gördüğünüzde bu kumaş çok güzel olmuş diyebilirsiniz. Geçelim. Şimdi biz bir desenden, renklerden bahsettik. Bir de bir dokudan bahsedelim, ipek dokusundan. Bu da başka bir başarı öyküsü bence. Çünkü iyi bir gözlemin eseri bu. Yani şöyle, bu da işini iyi bilmekten geçiyor. İpek isteyen müşteri asla o ipeğin böyle akıcı ve salaş durmasını istemez. İpek müşterisi, doğal ipekten bahsediyorum. İpek böceklerinin ürettiği ve bizim iplik olarak çektiğimiz o doğal ipekten bahsediyorum. O doğal ipeği elinizle pilelersiniz, onun eteklerini elinizle dizersiniz ve onu şöyle tuttuğunuzda o öyle kalmalıdır. Akıcı bir şey istiyorsanız o zaman bu kumaşları tercih etmemelisiniz. Ama ipeğin o asil duruşunu istiyorsanız işte o zaman bizim ipeği taklit ettiğimiz ipeksi koleksiyonu tercih etmelisiniz. Burada yaptığımız şey doğal ipeği taklit etmek. Bunu akıcı yapmak bizim için çok kolay. Ama bunu ipeğe benzetmek de asıl zor olan ve bizim emek verdiğimiz konu da buydu. Biz bu ipeksi koleksiyonla bunu başardık.
aynı ipek gibi tuttuğunuz gibi duran ve bir yandan da üzerindeki desenleri gerçekten nakış gibi duran bir kumaş. Ve arkasına bakarsanız o kadar emekli ki bunca ip bütün desen boyunca gidiyor ve ondan sonra kesiliyor. Dedim ya, sıfırdan başlayacaksınız, emek vereceksiniz ve sonuna getireceksiniz. Bu zor dokuları yapmak yıllar alır. Bu zor kumaşları yapmak, hele doğal dokuları, o ipekleri taklit etmek yıllar ve emek isteyen bir şeydir. Geçiyoruz Beverly'e. Bunda da en sevdiğimiz şey, baktığınızda bir damask, böyle sürekli giden bir damask. Ama bazen de bazı şeylere yakından bakmak gerekiyor. Ancak yakından baktığınızda ondaki özelliği görebilirsiniz. Yakından baktığınızda ben parmak izi diyorum mesela. Parmak izini taklit etmiş bir damask deseni bu. O yüzden bakmak değil, bakınca görmek gerekiyor. Bunun o desenindeki özelliği görenler işte benim kumaş aşıkları dediğim sizlersiniz. Şimdi geliyoruz en sevdiğimiz kumaşlarımızdan birisi olan ya da sizin en sevdiğiniz kumaşlarımızdan birisi olan. Çünkü beni görünce diyorlar ki kuşlu kumaş nerede? Bu o kuşlu kumaş işte. Bu kuşlu kumaşı baskı da yapabilirdik. Ama biz yine ne yaptık? Zoru tercih ettik. Emek verdik. Onu dokuduk. Yüzlerce rengi bir araya getirdik. Ve gerçekten doğadan esinlenerek doğadaki çiçekleri, o tavus kuşunu çok iyi yansıttık bu kumaşımızda. Bu kumaşta yüzlerce renk var. Bunları bir araya getirmek günler, haftalar alır. Ve bu dokuma tekniğini gerçekleştirmek yine günler, haftalar alır. Çünkü kolayı sevmiyoruz. Çünkü zoru seviyoruz. Zorsa emek verilerek yapılabilir. Zorsa sevilir. Zorsa aşık olunur. Herkesin aşık olduğu, sevdiği işi yapması benim en büyük hayalim ve dileğim. O zaman markalar çıkacak. O zaman marka olacak. Herkese sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.